Kripto para dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar bir yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları incelemeye devam edeceğim. Arkadaşlar Bitcoin ile ilgili son 4 videoda özellikle sizleri çok net bir şekilde uyardım. Hala uyarmaya da devam ediyorum. Dünkü videoda özellikle de tekrardan bir uyarıda bulunmuştum. Çünkü orada hala tehlike geçmiş durumda değildi ve dün özellikle tekrardan yeni kırılımların geldiğini ve retestlerin yapıldığını belirtmiştim. Ve akabinde bugün tekrardan aşağı yönlü bir baskılanma bekliyorduk ve bu baskılanma tekrardan geldi. Şimdi BTC'de hemen bir özet geçeceğim arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz bölge bizim için önemliydi. Bu bir. Bu bölge geçildi. Bu bölge geçildikten sonra zaten bir düşüş bekliyorduk. Bu birincisi. İkincisi, bu bölgeyi geçen mumun tehlikeli bir mum olduğundan bahsetmiştim. Çünkü altında ve üstünde hiçbir şekilde iğneleme söz konusu değil ya da çok küçük iğnelemeler var. Bu çok güçlü bir düşüş trendi mumu olarak gözümüze çarpmıştı ve bunu da çok net bir şekilde sizlere paylaştım. Akabinde benim için diğer önemli olan detay neydi arkadaşlar? Kullandığım indikatörün kırıldığını, yatay destek bölgesinin kırıldığını ve retest yaptığını, akabinde tekrardan geri çekilmenin olabileceğinden bahsettim. Bu da geldi. Sonrasında logaritmik ölçekte takip etmiş olduğum yükselen bir trend vardı. Bununla ilgili şöyle bir detay söz konusu. Bazı arkadaşlarımız hocam sizin trend kırılmış da bizimki niye kırılmadı diye. 2 video öncesinde arkadaşlar yapmış olduğum paylaşımla ilgili mailler almıştım. Şimdi arkadaşlar ben günlük ve haftalık bazları kesinlikle logaritmik ölçekte incelerim. Bunu daha önce dile getirmiştim sizlere. Şimdi lineer ölçekte baktığımız zaman bu kırılım dün gelmiş arkadaşlar. Ama logaritmik ölçekte baktığımız zaman bu kırılım çok daha öncesinden gelmiş durumda. Retestini tamamlamış durumda ve akabinde düşüş geldi. Yani günlük bazda ben logaritmik ölçekte takip etmeyi daha çok severim. Bu zaten bana göre eğer orta ve uzun vade bir analiz yapıyorsanız logaritmik ölçekte incelemeniz sizlerin de faydasına olabilir diye düşünüyorum. Düşen trendden sonra da arkadaşlar özellikle bugün tekrardan 42.500 bölgesi de kırıldığı için 100 günlük hareketli ortalamaya doğru bir hareketlilik, akabinde o da geçirse 41.159 bölgesine gidebilir demiştim. Özellikle de ABD borsaları ve ABD piyasaları açtıktan sonra buradaki tepki satışlarının Bitcoin'e çok daha fazla yansıdığını görüyoruz. Özellikle de teknoloji hisseleriyle ilgili var olan satışlar Bitcoin'i şu an için derinden etkilemeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bu düşüşlerden sıkılmış, bu düşüşlerden gerçekten çok yorulmuş. Çünkü tepeden bir sürü coin almış olan arkadaşlarımız var. Bunun dışında gerçek manada düşüşlerde tekrardan yüksek kaldıraç kullanıp büyük likidite operasyonlarında büyük paralar kaybetmiş olan arkadaşlarımız da var. Şimdi ben bunu söylediğim zaman belki hoşunuza gitmeyecek ama bu düşüşler gayet normal şu an için. Neden derseniz özellikle de FED toplantısından sonra en azından Nisan sonunda Mayıs başına kadar bir yükseliş beklediğimden bahsetmiştim. Şimdi neden o zamana kadar? Çünkü FED arkadaşlar bilanço daraltmasına Mayıs ayından itibaren başlayacağını belirtmişti. Ama bunun haberini çok daha öncesinden çok daha sert bir şekilde verince piyasalarda bunu fiyatlamaya başladılar. Şimdi pandemiden sonra arkadaşlar merkez bankaları sınırsız bir şekilde para bastılar. Bütün türev piyasası araçlarında yani arkadaşlar bu sınırsız para basımı döneminde borsalarda da kripto paralarda çok sert yükselişler gördük. Yani Bitcoin 3000 dolarlardan 70 bin dolarlara kadar ilerledi. Burada en büyük sorun tepeden alınmış olması. Yani 60 binlerden 70 binlerden hem kripto paraların hem Bitcoin'in tepeden çok alınması özellikle de bizim ülkemizde bu çok büyük bir sorun şu an için. Ama tekrar belirtiyorum ki bu süreçte özellikle dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan birisi şu. Şimdi Fed sınırsız para basmayı durdurup akabinde bilanço daraltmasına gidiyorsa bu gibi borsalardan, kripto paralardan para çıkması gayet doğal ve beklenilmesi gereken bir durum. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Zaten ABD borsalarında önümüzdeki süreçte bir çöküş bekliyorum. Bunun fitili zaten çok daha önceden ateşlenmişti. Bunun dışında Rusya'nın yapmış olduğu hamle var. Bunun etkisi önümüzdeki dönemlerde biraz daha fazla hissedilmeye başlanacaktır diye düşünüyorum ben. Her zaman söylediğim gibi bu bir süreç meselesi arkadaşlar. Önemli olan süreci en iyi şekilde yürütebilmek. Burada Mart FED toplantısından sonra dile getirmiş olduğum olay çok netti. Bunlar sadece birer tepki alımı olarak kalacaktır. Akabinde özellikle de 46 bin bölge yani 45.800 bölgesi çok güçlü bir direnç alanıydı bizler için. O bölge üzerinde kalıcılık sağlayamadığımız için haber akışlarıyla beraber tekrardan geri çekilme yaşandı. Bu saatten sonra önemli olan belli destek ve dirençleri doğrultusunda bu işin takip edilmesi. Acele etmeden, temkinli, kaldıraçtan kesinlikle uzak durarak arkadaşlar bu süreci takip etmemiz gerekiyor. Ve bu hafta arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar daha var. Özellikle de salı günü
ABD enflasyon verileri gelecek. Bu bizler için çok önemli bir durum. Bunu takip edeceğiz. Yani salı günü saat Türkiye saatiyle 4'te yanılmıyorsam açıklanmış olur. Enflasyon verileri yüksek geldiği zaman arkadaşlar Bitcoin'de olumlu hareketlenmeler yaşanabiliyor. Bunun dışında Bitcoin ile ilintili olan şirketlerde bilanço açıklamalar var arkadaşlar. Bu hafta özellikle de çarşamba ve perşembe günü arkadaşlar kripto ile ilişkili büyük şirketlerin bilançoları gelecek. Yani bunlar içerisinde JP Morgan'da var, BlackRock var, Morgan Stanley var, Goldman Sachs var, Citigroup var. Bunlar gerçekten önemli şirketler. Bunları takip edeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Buradaki gelişmeler doğrultusunda Bitcoin'de ve altcoin'lerdeki beklentiler doğrultusunda sizlerle birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Ve ben de uyarılarda bulunmam gerekiyorsa tekrardan sizlere uyarılarda bulunmaya devam edeceğim. Bunun için arkadaşlar mutlaka kanalıma abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Bu arada videolarım sizlere faydalı oluyorsa beğenip paylaşırsanız da beni mutlu etmiş olursunuz. BTC'de arkadaşlar alan kırıldı, kademeli bir şekilde geri çekildi. Peki bu saatten sonra neler olabilir? Şimdi Bitcoin özellikle 100 günlük hareketli ortalamanın altında olduğu için arkadaşlar bu bölgeyi kırdığı için genellikle önemli ortalamalar, önemli alanlar kırıldıktan sonra retest için bir toparlanma söz konusu olabilir. Bu açıdan Bitcoin eğer tekrar bölgelerin aşağısında bir kapanış gerçekleştirirse şu an için günlük kapanış gelmediği için hangi seviyelerde olup olmayacağını bilemiyoruz. Tekrar retest için arkadaşlar 41.566 bölgesine kadar gelebilir. Bu bizler için şu an için önemli. Burada özellikle de günlük bazda önemli destek bölgesi 40.000 bölgesi. Neden? Burada aynı zamanda Ichimoku bulutu da var arkadaşlar. Ve bulutun üst bölgesi. Bu bölgelere kadar bir hareketlilik, bir iğnelenme yaşanması gayet doğal olarak kabul edilir. Ama önemli olan kapanış ve kapanıştan sonra gelişebilecek özellikle de tepkilerin iyi takip edilmesi gerekiyor. Zaten bu görmüş olduğumuz tepkilerin hepsini sırasıyla sizlere çok net bir şekilde paylaştım. Özellikle şu an için 39.900 yani 40.000 bölgesine dikkat edeceğiz. Bu bölge kırılırsa retest için bu bölgelere kadar gelmeyebilir. Bunu da bilmek gerekiyor. Çünkü burası önemli bir destek bölgesi. Çünkü bu alanın kırılması çok daha sert satışları akabinde getirebilir. Bunun bilinmesi gerekiyor. Ve burada arkadaşlar bakın Nasdaq'ta özellikle teknoloji şirketlerinde var olan satışların BTC'yi çok yakın ilgilendirdiğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Çünkü Bitcoin tamamen bir teknoloji ürünü arkadaşlar. Ve bunlar da birbiriyle ilintili bir şekilde ilerliyorlar. Dow Jones, S&P 500 buradaki satışlar devam ediyor. VIX endeksinde özellikle bir artış var ama 30 bölgesinin altında olması bizler için normal. Altcoin'ler için felaket senaryosu var. Neden? Dominansı yüksek. Bitcoin güç kaybediyorsa altcoin'ler yani Bitcoin ne kadar güç kaybediyorsa o gün altcoin'leri en az 2 ile 3 ile çarpmak gerekiyor. Yani Bitcoin'in düşüşünün 2 katı 3 katı kadar geri çekilmelerin yaşanabilme ihtimalinin olabileceğini her zaman sizlere dile getiriyorum. Ve şu an içinde bu senaryoları çok net bir şekilde görüyoruz. Ve bunlarla ilgili zaten her defasında bilgi paylaşımında bulunuyorum sizlere. Kısa vade zaman aralıklarına hemen gelmek istiyorum. Altcoin'leri şu an için incelemenin hiçbir anlamı yok. Çünkü şu an için tamamen BTC hareketiyle gelgitler yaşanıyor. 41.159 bölgesi kırıldı. Retest akabinde aşağı yönlü bir hareketlilik var. 8 saatlikte bölge kırılmış ama hala retest için bu bölgeye gelinmiş durumda değil. Belki de bu bölgeye kadar ani bir atak gerçekleştirebilir. Şu an için bunu bilmiyoruz ama takip edilmesi önemli. Burada tekrar belirtmek gerekirse 40.000 bölgesine dikkat edeceğiz. Akabinde günlük kapanış takip etmemiz gerekiyor. Günlük kapanış eğer 40.000 bölgesinde değil de bu görmüş olduğumuz alanlarda yani o bölgenin üstünde gerçekleşirse yani 40.300 işte 40.200 40.600 seviyelerini bilmiyorum ama tekrardan görmüş olduğumuz gibi 41.500 bölgesine gidebilir. Bu da yarın için altcoin'lerde ve Bitcoin'de bir yükselişin olabileceğini gösterir. Yani tepki alışları gelebilir. Kırılımdan sonra bir tepki alışı olarak kalır diye düşünüyorum. Ondan sonra önemli olan bizim günlükte tekrar hangi bölgeler üzerinde bir kapanış gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğimiz olacak. Onu takip etmemiz gerekiyor. Hangi enstrümanı hangi zaman aralığında inceliyorsanız inceleyin arkadaşlar. Kapanışların kesinlikle çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve Bitcoin'in arkadaşlar tepki alanlarının bulunması gerekiyor. Şu an için dediğim gibi eğer bu bölgede bir kapanış gelirse yarın retest için Bitcoin'de bir yükseliş ve akabinde yarın altcoin'lerde %7 %10 arası bile olabilir. Ama 40.000 bölgesi altında kapatmamak şartıyla gelebilir. Tabii ki bu bir ihtimaldir. Kesinlikle ifade etmez. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.